Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere sadece bir çay bardağı sıvı yağ kullanarak çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz şöyle kıyır kıyır bir kurabiye tarifi hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kurabiye tarifim için gerekli malzemeleri öncesinde hazırladım. Şimdi de yoğurma kasemi alıyorum ve içerisine 2 tane yumurtamı ekliyorum. Yumurtanın akından şöyle az bir miktar ayıralım. Bunu üzeri için kullanacağız. Kaseme yumurtaları ekledikten sonra şimdi de 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerimi ekliyorum. Pudra şekeri erinceye kadar çırpma teliyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu tarifte dilerseniz 1 çay bardağı toz şeker de ekleyebilirsiniz ama toz şekeri daha uzun süre karıştırmanızı öneririm. Şimdi şekerim güzelce eridi. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Sıvı yağı ekledikten sonra da güzelce yine karıştırıyorum ve ardından içerisine 1 su bardağı unumu ve 1 su bardağı da nişastamı ilave ediyorum. Bu arada tarifimde 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Ardından şimdi de içerisine 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu ekliyorum ve sonrasında elimle güzelce kurabiye hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisini her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Kurabiye hamurumun kıvamı bu şekilde kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oldu. Şimdi de içerisine 1 çay bardağı kadar damla çikolata ilave ediyorum. Ve ardından şöyle 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz ve 1 yemek kaşığı da dövülmüş fındık içi ekliyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve tüm malzemelerin birbirine güzelce geçmesini sağlıyorum. Evet, kurabiye hamurumu toparladım. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamurumuz olacak. Sizler de lütfen fazla un ekleyerek hamurunuzun kıvamını sertleştirmeyin. Şimdi hazırladığım kurabiye hamurundan şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça kopararak avuç içimde öncesinde bir sıkıştırıyorum. Ardından yine avuç içimde yuvarlıyorum ve sonrasında yumurta akına buluyorum. Yumurta akına buladığım kurabiyeyi dilerseniz ceviz kırığına, dilerseniz fındık kırığına bastırarak şöyle üzerine yapışmasını sağlıyorum. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı olarak kurabiyelerimi diziyorum. Kurabiyelerimiz sonrasında epeyce büyüyeceği için lütfen aralıklı olarak dizelim. Bu arada videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, tüm kurabiyelerimi hazırladım ve yağlı kağıt serili olan fırın tepsime diziyorum. Bu aşamada fırınımı da 180 derece alt üst ayarda 5 dakika ısıttım. Isıtmış olduğum fırının içerisine kurabiye tepsimi pişmesi için yerleştiriyorum. Fırının orta rafında alt üst ayarda yaklaşık 12 dakikada benim kurabiyelerimin üzeri altı çok güzel pişti. Sizler de lütfen fırınızın ayarına göre kontrollü olarak kurabiyelerinizi pişirin. Evet, fırından çıkan kurabiyelerimin ilk görüntüsünü de şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz epeyce büyüdüler ve çok da lezzetli görünüyorlar. Çok az malzeme ile üstelik katı yağ kullanmadan çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye tarifi oluyor. Kurabiyelerimi tepside çok bekletmeden hemen servis tabağına alıyorum ki altları da böyle sulanmasın diye. Sonrasında şöyle bir tanesini alarak da size ne kadar kıyır kıyır bir kurabiye olduğunu da yakından göstermek istiyorum. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.